İnanın saatlerdir videoyu nasıl çekeceğimi düşünüyorum. Şişlerle çekmek, tığ çekmekle benzemiyormuş. Güzel bir masa hazırladım. Oturdum çekeceğim diye. Şişlerim buna müsaade etmedi. Ben de bu yüzden yere indim. Rahat, samimi bir ortam olacak. İlk önce genel bilgiler vermek istiyorum ben. Çantada kullanacağınız ip ile ilgili. Onunla başlayalım. Kullanacağınız ip likralı. Fakat çektiğinizde ip incecik kalan iplerden olmayacak arkadaşlar. Likralı bir ip olacak. Ve kalınlığını ben ölçmüştüm. 3,5 santimetre kadar olacak. Ben böyle bir ip için 7 milimetre şiş kullanıyorum. Bu çantadaki en önemli dikkat etmeniz gereken nokta ip konusu. İpinize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sert bir çanta istiyoruz. Yumuşak bir çanta elde ettiğimizde pek çanta kullanışlı olmaz. İçerisine koyacağımız eşyalar vesaire olacak. Ve tabii ki görüntü açısından sert, dik duran bir çanta en makbul olanıdır. Bu yüzden ipimize dikkat ediyoruz. Evet, ben burada videoda daha küçüğünü göstereceğim örnek amaçlı. Hem daha hızlı öreceğiz hem daha kolay olacak. Ben büyük için olan, yani büyük çanta ördüğünüzde, büyükten kastım günlük çantadır. Günlük çanta ördüğünüzdeki ölçüleri vereyim size. Penye iple çalışırken santimetre bazında çalışıyoruz. Çünkü penye ipte standartlık yoktur. Yani benim ipim 3,5 santimdir. Sizinkisi 3'tür. Başka bir arkadaşınınki 4'tür. Böylelikle atacağınız ilmek sayısı farklılaşacaktır. Ve tabii ki öreceğiniz uzunluk. Ben size santimetre olarak şunu önerebilirim. Eğer günlük kullanım için bir çanta istiyorsanız günlük kullanımda çantada enimiz 25 santim, uzunluğumuz ise 23-25 santim, uzunluğumuz ise 47-50 santim arası olmalıdır. Evet, kızım geldiği için en son ne dediğimi hatırlayamadım. Tekrar ediyorum. Enimiz 23-25 santim aralarında, uzunluğumuz 47-50 santim arası olacak. Çantanın günlük boyutları için. Evet. Şimdi bunu kenara koyalım. 7 milimetre olan şişlerimi alıyorum. 7 milimetre şiş. Ve ipimi de alıyorum. Ben bir tane şişli ilmeklerimi atacağım. Burayı uzun bırakıyoruz. Şurayı. Tamam anneciğim. Evet. Tekrar buradayım. İlk ilmeğimi attım. Şimdi ise iplerimi bu şekilde tutuyorum. Ve ilmeklerimi atıyorum. Ortalama bir ilmek sayısı veriyorum. 3,5 santimetre kalınlığında ve bu ip cinsinden olan bir ip için 26 ilmek. 24-26 ilmek arasıdır yani. Yapacağınız. Ben burada daha az ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlmeklerimizi sıkı atmaya özen gösterin. Dediğim gibi çantayı biz pufürer gibi gevşek, yani biraz daha gevşek tutarak örmeyeceğiz. Penye ipte sıkı bir çalışma elde etmek istiyorsak puset, sepet gibi işlerde, çanta gibi işlerde daha sert örüyoruz ve sıkı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ilmek attım. Şişimi aldım. İpimi buradan alıyorum. Bu parmağım yardımından faydalanacağım yani. Baş parmağımdan. Şişimi üstten içeriye doğru alıyorum. İpimi de buradan çıkartıyorum. Şimdi ipimi arkaya geçiriyorum. Burayı sıkı tutuyoruz.
Ne kadar sıkı tutarsanız ilk ilmekten ikinci ilmeği geçişi o kadar pot bir görüntü oluşmayacaktır yanlarda ve örgüye ait gibi duracaktır. Dediğim gibi buraları sıkı haroşa örüyoruz. Örgünün bütün her yeri haroşa örgüdür. Yanları da dahil. Evet. Son ilmeğe geldiğimiz zaman son ilmeği örmüyorum. Örmeden alıyorsunuz. Örgümüzü çevir. Evet. İpimiz şimdi bu tarafta. İlk ilmeğimi yukarıdan şişimi geçiriyorum. Buradaki parmağım yardımıyla ipimi buradan çıkartıyorum. İlk ilmeği oldukça sıkı örmeye çalışın ki burada güzel bir görüntü oluşsun. Ve geriye kalan örülecek yerler haroşadır. Haroşa stilde bütün örgüyü örüyoruz. Yanlar dahil buraya. Ve gördüğünüz gibi oldukça sıkı örüyorum. Şişlerden zor geçiyor. Çünkü sıkı örmek çok önemli bu çantada. Biraz zorlanabilirsiniz. Özellikle çantada ilmek sayısı daha fazla olacağı için evet zorlayabiliyor. Ama sonuç mükemmel olacaksa biraz zorlanalım. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgümü çeviriyorum. İpim tekrar bu tarafta. Ve bu şekilde buradan geçiriyorum ilmeğimi. Gördüğünüz gibi bu tarafta zincir gibi bir görüntü oluşuyor ve çok da hoş duran bir görüntü. İpimi buradan sıkılıyorum. Sıkı örüyorum. Bütün örgüyü sıkı örüyoruz. Biliriz ki her zaman şiş örgüde atkı, bere, battaniye, puf da dahil buna. Bildiğim kadarıyla yani çok sık örülmez. Ama bu çantada biz bu ön yargıyı yıkıyoruz ve sert örüyoruz. Son ilmeği yine örmeden aldım. Evet. Haroşa olarak 47-50 santim arasında ulaşana kadar örüyorsunuz. Sonra ilmeklerimizi topluyoruz. Ben tığdan yardım alıyorum. Şişinizin milimetrik kalınlığında olursa tığınız kolaylıkla toplarsınız ilmeklerinizi. İlk ilmeği aldım. İkincisini. Bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Dilerseniz bu tarafını dışa verebilirsiniz kıvırırken. Dilerseniz alt tarafı. Bitirmeden önce bir katlayıp kontrol edin. Bakalım beğenebileceğiniz uzunlukta mı? Belki 47-50 santim size görünüşte hoşunuza gitmez, kısa gelir. Daha da uzatabilirsiniz. Evet. Ben bu şekilde yapacağım. Başladığım yeri dışına alacağım. Örgümü. Bu şekilde kıvırarak yanlarına geçeceğiz.
Buraya kadar birinci videoda anlatımımı yaptım. Yanlarını ikinci videoda anlatacağım. Örecek olan herkese kolay gelsin.